Bangladeş, Güney Asya'nın kalbinde Bengal Körfezi'nin kıyısında yer alır. Yaklaşık 176 milyonluk nüfusuyla kilometre kare başına düşen insan sayısı dünyanın en yükseklerinden biridir. Ülke yemyeşil pirinç tarlaları ve geniş nehir deltalarıyla çevrilidir. Halkının %98'i Bengal kökenli, %99'u ise Müslümandır. Geri kalan nüfusun çoğunluğunu Hindular oluşturur. Bu yoğun ve çeşitli yapı, Bangladeş'in kültürel dokusuna ve günlük yaşamına derinlemesine yansır. Bangladeş'in kırsalında nehir kenarına kurulmuş köyler, ülkenin geleneksel yaşam biçimini yansıtır. Burada sabahın erken saatlerinde kadınlar tarlalara giderken, çocuklar nehir kıyısında oynar. Geniş aileler, çoğu zaman birden fazla kuşağın aynı çatı altında yaşadığı evlerde bir aradadır. Komşuluk ilişkileri güçlüdür. Yardımlaşma ve dayanışma günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Erkekler genellikle aile reisi olarak görülürken, kadınlar ev işleri ve çocuk bakımıyla meşguldür. Bu manzara, Bangladeş'in köklü geleneklerinin ve toplumsal yapısının canlı bir örneğidir. Bangladeş'in şehirlerinde hayat hızlı ve kalabalık akarken, köylerde zaman adeta yavaşlar. Şehir sokakları, hareketli pazarlar ve yoğun trafikle doludur. İnsanlar sürekli bir koşuşturma içindedir. Oysa köylerde komşuluk ilişkileri ve dayanışma ön plandadır. Birbirine yakın evler, ortak paylaşılan avlular ve sabahın erken saatlerinde başlayan tarladaki işler, köy yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Şehirde bireysellik ön plana çıkarken, köyde topluluk ruhu ve geleneksel değerler hala güçlüdür. Bu iki farklı yaşam biçimi, Bangladeş'in kültürel zenginliğini ve toplumsal dokusunu şekillendirir. Bangladeş'te geniş aile yapısı, toplumsal yaşamın temel taşlarından biridir. Birden fazla kuşağın aynı evde yaşaması, aile üyeleri arasında güçlü bağlar kurulmasını sağlar. Özellikle kırsal bölgelerde, komşuluk ilişkileri de bu dayanışmanın bir parçası olarak öne çıkar. Evler genellikle birbirine yakın konumda bulunur ve günlük yaşamda yardımlaşma ön plandadır. Büyükler, aile içi kararları alırken, gençler onların deneyimlerinden faydalanır. Bu geleneksel yapı, Bangladeş toplumunda güven ve birlik duygusunu pekiştirir. Modernleşme sürecine rağmen, geniş aile ve komşuluk kültürü hala canlılığını korumaktadır. Bangladeş'te toplumsal kararlar çoğunlukla ataerkil bir yapı içinde alınır. Aile büyükleri, özellikle erkekler, hem ev içi hem de toplumsal meselelerde son sözü söyleyen kişiler olarak öne çıkar. Bu sistemde gençlerin ve kadınların karar süreçlerine katılımı oldukça sınırlıdır. Geleneksel aile yapısında birden fazla kuşağın aynı evde yaşaması, büyüklerin otoritesini daha da güçlendirir. Komşuluk ilişkileri ve köy yaşamı da bu hiyerarşik düzeni destekler. Sonuç olarak toplumsal düzenin devamı, büyüklerin deneyimi ve otoritesiyle şekillenir. Bangladeş'te kadınlar, evin temel direği olarak görülür. Güne erken başlar, çocukların bakımı ve eğitimiyle ilgilenirler. Yemek hazırlamak, temizlik yapmak ve yaşlılara destek olmak, günlük sorumluluklarının başında gelir. Kırsal kesimde kadınlar, ayrıca tarlada çalışır, hayvanların bakımını üstlenir ve komşuluk ilişkilerini canlı tutar. Geleneksel aile yapısında birden fazla kuşağın aynı evde yaşaması, kadınların iş yükünü artırır. Tüm bu görevler, kadınların toplumsal konumunu belirlerken, onların dayanışma ve sabırla hayatı sürdürmesini sağlar. Bangladeş'te çocuk yaşta evlilikler, kırsal yaşamın değişmeyen bir gerçeği olarak karşımıza çıkar. UNICEF verilerine göre, ülkede kız çocuklarının %65'i
henüz 18 yaşına gelmeden evleniyor. Bu erken evlilikler, genç kızların eğitim hayatlarını yarıda bırakmalarına ve çoğu zaman çok genç yaşta anne olmalarına yol açıyor. Okul sıralarından tarlalara, çocukluktan yetişkinliğe geçiş, burada çoğu zaman bir anda gerçekleşiyor. Erken yaşta evlilik, yalnızca bireysel hayatları değil, toplumun geleceğini de derinden etkiliyor. Bu döngü, kız çocuklarının potansiyellerini sınırlarken, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de beslemeye devam ediyor. Bangladeş'te kadınların okuryazarlık oranı son yıllarda artsa da hala erkeklerin gerisindedir. UNESCO verilerine göre yetişkin kadınların %72'si okuryazar iken erkeklerde bu oran %77'ye ulaşmaktadır. Bu fark eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğinin devam ettiğini gösteriyor. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi ve toplumsal baskılar, eğitim hayatlarının yarıda kalmasına neden oluyor. Özellikle kırsal bölgelerde kızların okula devam etme oranı düşüktür. Eğitimdeki bu eşitsizlik, kadınların toplumsal hayata ve iş gücüne katılımını da doğrudan etkiliyor. Bangladeş'te kadınların iş hayatına katılımı son yıllarda artış gösterse de, toplumsal cinsiyet eşitsizliği hala belirgin bir şekilde hissediliyor. Kadınların büyük bir kısmı evde ya da mevsimlik tarım işlerinde düşük ücretlerle çalışıyor. Şehirlerde ise tekstil fabrikaları, kadın emeğinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklere kıyasla oldukça düşük. Çalışmaya uygun yaşta kadınların yalnızca %43'ü iş hayatında yer alıyor. Çoğu zaman uzun saatler boyunca çalışan kadınlar, emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alamıyor. Bu tablo, Bangladeş'te kadınların ekonomik bağımsızlık mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor. Bangladeş'te toplumsal cinsiyet eşitsizliği, köklü ataerkil yapının gölgesinde şekilleniyor. Geleneksel aile düzeni ve erkek egemen karar mekanizmaları, kadınların yaşam alanlarını ve haklarını ciddi şekilde sınırlandırıyor. Bu ortamda kadına yönelik şiddet, taciz ve zorla evlendirme gibi sorunlar yaygın biçimde görülmeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde genç kızlar eğitim hakkından mahrum bırakılarak erken yaşta evliliğe zorlanıyor. Kadınların toplumdaki rolü çoğunlukla ev içi sorumluluklarla sınırlı kalıyor. Ancak son yıllarda bu eşitsizliklere karşı farkındalık çalışmaları ve hukuki düzenlemelerle mücadele güçlenmeye başladı. Bangladeş'te evlilik sistemleri, köklü gelenekler ve İslam hukukunun etkisiyle şekillenmiştir. Yasal olarak bir erkeğin aynı anda 4 kadınla evlenmesine izin verilir. Ancak bu uygulama özellikle kırsal bölgelerde toplumsal dengeyi koruma amacıyla tercih edilir. Çok eşlilik, aileler arasında ekonomik yüklerin paylaşılması ve mirasın korunması gibi nedenlerle zaman zaman uygulanır. Kırsal topluluklarda birden fazla kuşağın aynı evde yaşaması ve komşuluk bağlarının güçlü olması, bu evlilik biçimlerinin toplumsal yapıya uyumunu kolaylaştırır. Modernleşme ve şehirleşme ile birlikte çok eşlilik uygulamaları azalmış olsa da, bazı bölgelerde geleneksel düzen hala sürmektedir. Bu sistem, Bangladeş'in kültürel çeşitliliğini ve toplumsal ilişkilerdeki denge arayışını yansıtmaktadır. Bangladeş'te poligami, yani bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasal olarak mümkündür. Ancak bu uygulama toplumda sanıldığından çok daha nadir görülmektedir. Resmi verilere göre erkeklerin %1'inden azı çok eşli bir evlilik yapmaktadır. Son yıllarda şehir yönetimleri çok eşliliği caydırmak amacıyla yeni düzenlemeler getirmiştir. Örneğin başkent Dakka'nın güney ilçesinde bir erkek 4. karısını almak isterse
50.000 taka, yani yaklaşık 450 Amerikan doları tutarında ek vergi ödemek zorundadır. Kırsal kesimlerde ise ekonomik ve kültürel nedenlerle poligamiye rastlansa da şehirlerde bu gelenek giderek azalmaktadır. Modernleşme ve toplumsal farkındalığın artmasıyla birlikte tek eşli evlilikler Bangladeş'te yaygınlığını korumaktadır. Bangladeş'in kırsal bölgelerinde ekonomik nedenler ve mirasın korunması amacıyla çok eşlilik zaman zaman başvurulan bir gelenektir. Özellikle Mandi aşiretinde bir erkeğin aynı aileden birden fazla kız kardeşle evlenmesine sororal poligini adı verilir. Bu uygulamada kız kardeşler aynı evde yaşar ve ev işleriyle çocuk bakımında birbirine destek olurlar. Sororal poligini, ailenin bütünlüğünü korumak ve ekonomik yükleri paylaşmak için geliştirilmiş bir toplumsal çözüm olarak görülür. Dışarıdan bakıldığında sıra dışı gibi görünse de, köy yaşamında bu tür evlilikler uzun süredir kabul görmektedir. Ancak modernleşme ve kentleşme ile birlikte bu gelenekler genç kuşaklar arasında giderek daha fazla sorgulanmaktadır. Bangladeş'in kırsal bölgelerinde sororal poligini geleneğiyle bir erkeğin aynı aileden birden fazla kız kardeşle evlenmesi olağan karşılanır. Bu evlilik biçiminde kız kardeşler aynı evde bir arada yaşar ve ev işlerini, çocuk bakımını birlikte üstlenirler. Günlük yaşamda sabahın erken saatlerinde tarlaya giden kadınlar birbirlerine destek olarak iş yükünü paylaşır. Çocukların eğitimi ve beslenmesi gibi sorumluluklar da ortaklaşa yürütülür. Bu dayanışma aile bütünlüğünü korurken ekonomik yüklerin hafiflemesine yardımcı olur. Kız kardeşler arasındaki güçlü bağ, zor koşullarda bile toplumsal dayanışmanın örneğini sunar. Bangladeş'in kırsal köylerinde geleneksel çoklu eş düzenlemeleri uzun yıllar boyunca toplumsal bir denge unsuru olarak kabul edildi. Ancak son yıllarda modernleşme ve medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu gelenekler sorgulanmaya başlandı. Özellikle genç kuşaklar, eğitim olanaklarının artması ve şehir yaşamının cazibesiyle bağımsız karar verebilme ve evlilik öncesi eğitim alma taleplerini daha yüksek sesle dile getiriyor. Kentleşme, kadınların toplumsal rolünü ve haklarını yeniden tanımlama sürecini hızlandırırken, köylerde değişim daha yavaş ilerliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülen farkındalık çalışmaları, geleneksel yapının dönüşümüne katkı sağlıyor. Bugün Bangladeş'in gençleri, geçmişin köklü gelenekleriyle geleceğin umut dolu talepleri arasında yeni bir denge arayışında. Bangladeş'te son yıllarda yürürlüğe giren kadına yönelik şiddet yasası ve hukuk reformları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeni bir farkındalık yaratıyor. Bu yasal düzenlemeler, kadınların karşılaştığı ayrımcılığa ve şiddete karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Şehirlerde kadınların eğitime ve iş hayatına katılımı artarken, geleneksel yapılar yavaş da olsa değişmeye başlıyor. Medyanın ve sivil toplumun desteğiyle kadın hakları konusunda sesler daha gür çıkıyor. Ancak kırsal bölgelerde değişim daha yavaş ilerliyor. Burada geleneksel değerler hala güçlü. Yine de her yeni adım, Bangladeş'te kadınların daha eşit ve güvenli bir yaşam sürmesi için umut vaat ediyor. Bangladeş'in şehirlerinde kadınlar, eğitim ve iş hayatına daha aktif şekilde katılmaya başlıyor. Modernleşme ve kentleşme, geleneksel aile yapısında değişimlere yol açıyor. Genç kadınlar artık evlilik öncesinde eğitim almak ve kendi kararlarını verebilmek için daha fazla fırsat buluyor. Özellikle büyük şehirlerde kadınların üniversiteye gitmesi ve profesyonel işlerde çalışması giderek yaygınlaşıyor. Bu değişim,
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeni bir farkındalık yaratıyor. Ancak kırsal bölgelerde geleneksel tutumlar hala etkisini sürdürüyor. Şehirlerdeki bu dönüşüm, Bangladeşli kadınların geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Bangladeş'in kırsal bölgelerinde değişim, şehirlerdeki kadar hızlı yaşanmıyor. Geleneksel aile yapıları ve toplumsal normlar, köy yaşamında hala büyük bir ağırlık taşıyor. Kadınlar, ev içi sorumlulukların yanı sıra tarlada da çalışırken, toplumsal hayatta söz sahibi olabilmek için mücadele ediyor. Çocuk yaşta evlilikler ve okuryazarlık oranındaki eşitsizlikler, bu mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak tüm zorluklara rağmen, kadınlar eğitim ve hak arayışında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bu topraklarda değişim yavaş olsa da umut hiç eksik olmuyor. Bangladeş'in kırsal köylerinde genç kızlar sabahın erken saatlerinde okuldan çıkarak tarlaların yolunu tutar. Geleneksel aile yapısının gölgesinde onlar için hayat çoğu zaman ev işleri ve tarla emekçiliğiyle şekillenir. Ancak yeni kuşaklar bu ataerkil düzene karşı sessiz bir değişimin öncüsü olmaya başlıyor. Eğitim alma arzusu ve bağımsızlık hayali her geçen gün daha fazla genç kızda filizleniyor. Toplumsal baskılara rağmen bu kızlar gelecekte kendi hayatlarını şekillendirme kararlılığını taşıyor. Değişim yavaş ilerlese de umut ve direnç bu topraklarda büyümeye devam ediyor.